35. TÜYAP Kitap Fuarı'ndan, kusura bakmayın sürmenaş halindeyim. Kitap Fuarı'nda şimdiki konuğum yazar, köşe yazarı, aslında hani insan hakları konusunda yıllarca mücadele eden birisi diye tanımlamak da güzel olur diye düşünüyorum. Mine Söğüt, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İstanbul'a da hoş geldin. Sağ ol. İnsan haklarından başlamak istiyorum çünkü sen yıllarca muhabirlik yaptın ve belki orada pişip bütün hikayelerin içine de işliyorsun o ezilenleri, ötekileştirilenleri, aslında hani isminin olmayanları. Geçmişten günümüze bakınca insan hakları konusunda sence gittikçe kötüleşiyor gibi bir durum mu var? Gittikçe daha mı tahammülsüzleşiyoruz? Gittikçe daha mı vahşileşiyoruz? Aslında evet, çok ülke özelinde bakarsak işte 80'den sonra başka bir şekilde gündeme gelen ve bizim yeni tanıştığımız bir sürü kavram, adını koyduğumuz bir sürü negatif ve çözmeye çalıştığımız bir sürü negatif şey o günden bugüne iyileşme göstermediği gibi kötüleşti. Bu kısa süreçte evet kötüye gidiyoruz ama bir yandan da insanlığın bin yıllar, yüzyıllar içinde aslında hep aynı şeylerle uğraştığına baktığımızda kötüye gitmiyoruz. Daha korkunca hep aynı şeyleri yapıyoruz. Hep aynı korkunç şeyleri yapıyoruz bin yıllardır. Groundhog's Day diye bir film vardır ya, hani adam her gün aynı güne uyanır. Evet. Onun gibi. Bu çağlar boyunca, yani biz Türkiye özelinde çok ağır bir şey yaşıyoruz. Bu tamam, cepte. Ama topyekün insanlık olarak da çok bir şeyleri değiştirmeye çalıştığımızı düşünmüyorum bunca uzun zamandır. Yani farklı enstrümanlarla aynı korkunçlukları yapabiliyoruz. Ya beni o daha çok dehşete düşürüyor açıkçası. Bir de hep derler ya, mesela tarih okumak lazım çünkü geçmişin hatalarını tekrarlamamak için. Ama tarihi de okuyoruz. Sonuçta biz savaşların tarihini okuyoruz. Biz ötekileştirmenin tarihini okuyoruz. Biz ne bileyim 6 Eylül, 7 Eylül'ü, Madıma, Dersim'i, bütün bunları da okuyoruz. Okuduk. Yani tarih kitaplarına da geçmiş vaziyette okuyoruz da hani aynı şeyler tekrarlanıyor sonra. Belki doğru okumuyoruz. Okumak yetmiyor. Yani Ya da ezberlemek. Tarihler olaylardan öte bir şey var. Birazcık antropolojik okumamız gerekiyor. Belki dinler tarihini farklı okumamız gerekiyor. Yani bu okuduğumuz yakın zaman tarihleri ve bir iktidar bize tarif eden savaşlar, yönetimler, modeller aslında tamam korkunç şeyleri gösteriyor ama bir yandan da bir sürü şeyi onaylıyor. Sanırım temelde onaylamamamız gereken bir iktidar sorunu var yeryüzünde ve biz bununla hiç uğraşmadığımız ve sadece olaylar, sonuçlar, kazananlar, kaybedenler üzerinden bir şeyler anlamaya çalıştığımız için böyle negatif anlamda tekrarlıyoruz her şeyi. Bu anlamda ben mesela yüzleşme kavramına gerçekten böyle takıntılı derecede irdeleyen bir insan olmuşumdur ve o yüzden mesela yüzleşmeyle ilgili program yapıyorum, bununla ilgili yazıyordum. Bazı toplumlara bakıyorsun, mesela Nazi toplumuna bakıyorsun. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransızlar ve Almanlar ki yani en böyle hakikaten nefretin depreştiği iki toplum birbirlerine karşı. İnanılmaz programlar yapılmış. Bütün işte ortaokul, lise kitapları değişmiş, eğitimler verilmiş ve yani şu anda evet dediğin gibi filmlerde kazananlar, kaybedenler, kötüler, işte daha kötü öcü naziler vesaire bunlar yapılıyor ama onun ötesinde yüzleşme komisyonları kuruluyor. Güney Afrika keza öyle. Yani milletler çok uğraş vererek ve yani süper her şey çok güzel biz hallettikle de bitmiyor. Yani sürekli devam ettiriyorlar. Ama bize bakıyoruz nedense bir yüzleşmeyle çok büyük bir problem var ama sanki. Ama şöyle düşün, mesela Avrupa'nın o yakın geçmişindeki kötülüklerle yüzleşme başarısını rağmen bugün yaşanan kötülüklerde yeni bir yüzsüzlük yaratabiliyor. İkiyüzlülük yaratabiliyor. Hatta canilik yaratabiliyor. Evet, sanırım Suriye meselesinde çok bugün Suriye, işte dün Balkanlardaki savaşlar, yani konforumuz kaçtığı zaman medeniyetin bütün o taşları da yıkılıyor. Yıkılıyor. Hem de çok kötü yıkılıyor. Belki de tarih okumaktan çok felsefe okumamız gerekiyor. Yani düşünce tarihi okumamız gerekiyor. Düşünce şeklimizi masaya yatırmamız gerekiyor. Hep buna takılıyorum ben. Ama felsefeyi kaldırıyoruz. Felsefeyi kaldırıyoruz ve en çok da o düşünmekten ve
asıl temel meseleleri irdelemekten korkuyoruz. Yani bir ahlak meselesini mesela bütün dünya için, Türkiye özelinde ya da Orta Doğu, Müslüman bir Orta Doğu ülke özelinde söylemiyorum. En büyük hatayı orada yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü en kıymetli taşları oraya diziyoruz ve gerçekten işlevsel olmayan, hatta birçok olması gereken şeyi de gölgeleyen duvarlar örüyoruz. Bunları da kimsenin yıkmaya cesareti, merakı, ilgisi yok. Yani en basitinden bir silahsızlanmadan artık kimse bahsetmiyor. Farkında mısın? Yani bundan 20 yıl önce bile bunu dillendirilebilirdi. Yani o Amerika ile Rusya arasındaki Soğuk savaş zamanlarında bir silahsızlanma diye bir şey vardı. Şimdi artık kimse silahsızlanmadan bahsetmiyor. Naif hatta olarak algılanıyor, öyle bir şey. Oysa temel şey bu. Bu hani balinaları kurtaralım. Oysa temel sorunumuz bu. Bizim silah ve savaşı bu kadar bir ekonomik değer olarak bütün ülkelerin resmi ve gayri resmi merkezine yerleştirirsek kaçınılmaz bir şey birbirimizi bu coğrafyada ya da öbür coğrafyada, öbür gün bambaşka bir yerde aynı kötülükleri yaparak hırpalayacağız. Ve gene aynı kaygılarla aynı kurtarma operasyonları yapacağız. Sonra yüzleşeceğiz. Ama temel ahlakla hiç uğraşmadığımız için hiçbir şeyi çözemeyeceğiz. Ya beni bu mesela bu kadar aslında çok basit. Çok basit, mesela Spinoza gibi adamlar hani ahlak meselesini bu kadar yani inanılmaz filozoflar var ki orta çağlarda işte antik Yunan'da falan filan en temel soruları zaten sormuşlar. Yani bir şey diyor ya Eflatun, hani pardon Aristo, güneşin altında yeni olan bir şey yoktur. Yani bu sorular zaten ilk insandan beri olan sorular. Tekrar soralım tamam ama artık onu bile sormuyoruz gibi geliyor zaten bana. Sorulara cevap bulmak gerekmiyor. Sorular cevaplansın diye değil. Soru sormamız gerekiyor. Oysa bizi devamlı cevaplarla oyalıyorlar. Cevap bulduğunuz anda zaten kaybediyorsunuz ve yanlış bir şey bulmuş oluyorsunuz. Kitaplarında arkadan böyle geldi. Hoş geldiler. Ben şimdi birazcık kadın meselesine girmek istiyorum. Senin kitaplarını şöyle tutalım. Bu arada kapaklarına da bayılıyorum, bu kitaba da bayılıyorum. Evet, hepsini Bahadır yapıyor. Kitaplarına bakınca bazen ister istemez şunu düşünüyorum. Ki bu pejoratif bir şey değil, sakın öyle olduğunu düşünme ama 3. sayfanın kahramanları bayağı giriyor karakter olarak. Ben hep şunu düşünüyordum. Proust benim en değerli yazarlarımdan bir tanesi. Proust her sabah kalkmadan, yani daha doğrusu kalktıktan hemen sonra o dönemin Paris'indeki 3. sayfa haberlerini okumuş. Şimdi Proust'a bakınca sanki böyle ne bileyim o kurabiyelerini atan işte zarif, hastalık hastası, annesinin kucağından ya da işte dibinden ayrılmayan bir figür ama 3. sayfa haberleri onu böyle inanılmaz şey yapıyor, tetikliyor. Sende de öyle bir şey var mı? Mesela grotesk. Tabii yani şöyle, evet ben Proust gibi biri değilim ama başka bir anlamda o yazdığım şeylere hiç benzemeyen bir hayatım var. Ve sanırım bu yüzden bana hiç ait olmayan, tamamen dışarıdan baktığım ve beni dehşete düşüren şeyler üzerine yazmak heyecanlandırıyor demeyeyim, motive ediyor ya da bir şey yazacağım zaman yüzüm hep onlara dönüyor. Çünkü sonuçta gerçeklerden besleniyorsunuz ve benim için iyi şeyler yazmak diye bir şey yok. İyi şeyler yaşadığım zaman yazmam, yaşarım. Çünkü o çok yüksek bir şey ve yazmaktan daha kıymetli bir şey benim için. Bir sorun varsa yazabiliyorum. Ve benim hayatımda, kişisel hayatımda kayda değer bir edebiyatın kurcalayacağı büyüklükte bir sorun yok. Ama yaşadığım ülke ve yaşadığım dünya tam tersine bu sorunların kasırgasıyla dönüyor. Hani rüzgarı da değil ya da depremiyle parçalanıyor. Bunları bulunduğum yerden daha başka bir gözle görüyorum sanırım. Ve onlar üzerine bir şey yazdığım zaman kalemim işliyor. Yoksa ben aydınlık bir şey yazarım. Mesela şöyle düşün, çocuk hikayeleri yazamıyorum. Çünkü bunu da doğru bulmuyorum ama çocuklara hep daha umut dolu şeyler anlatılması gerektiği düşünülür. Ben öyle bir şey anlatamam ki. Benim okuduğum çocuk hikayeleri de hiç öyle değildi. Ben Behrengi okuyarak büyüdüm. Dünyanın en karanlık, en ağır hikayeleriyle. Ya Grimm ne kadar karanlıktır. Bütün masallar öyledir. Bütün masallar öyledir.
O kaygı da ayrı bir tartışma konusu. O yüzden mesela asla yanaşamadığım bir şey çocuklara bir şey yazmak bugünün bu ülkesinde. Angela Carter'ı bilir misin bilmiyorum ama bu masalları alıp ya, Biliyorum, evet. Magic Yeni Toy de. Shop. Ya o kadar severim ki çünkü öyle bir şeyi dönüştürüyor ki evet onlar peri masalları ama böyle bir feminist gözüyle yazılmış ve aslında hani o hep prensiyle kavuşturulan, beyaz atlı prensini bekleyen kadınları şey yapıyor yani devrim yapıyor ve Tabii. karakterler bambaşka bir hikayeye dönüşüyor. Tabii müthiş bir yani aslında büyük bir eğitim, yani kötü anlamda eğitim, büyük bir kalıplaştırma dili kuruyor masallar bir yandan, ama bir yandan da aslında kötüyü iyiyi tarif etme derdi var. Yani kaynaklarına indiğimiz zaman sonradan daha rafineleşmiş masallarda bunu görüyoruz ama işte daha sert, daha ilkel, daha vahşi zamanların masallarına baktığımız zaman onlar da hiç masum değiller ve iyi bir şey anlatmıyorlar. Çok insanı anlatıyorlar, çok iktidar anlatıyorlar, güç anlatıyorlar. O karanlıkla yüzleşmeyi öneriyorlar. O anlamda masalın özü de o kadar iyi kalpli bir şey değil aslında ya da pembe bir şey değil. Onlar birazcık yakın yüzyılların daha rafine edilmiş hikayeleri öyle sanırım. Zaten çocuk da 19. yüzyıl Evet. itibariyle hani daha önce küçük insan olarak algılanıyor. Tabii, Yani tabii. yok, çocuk doğum günü partisi falan öyle bir şeyler yok. Tabii. Onların hepsi çok yeni şeyler, modern. ve çok kapitalizme ait Evet, değerler. fabrikada çalışma hikayesi. Çok az zamanımız kaldı. Sadece son olarak şunu sormak istiyorum. Bu sen kadın olma, kadınlık meselesinde hem kitaplarında görüyoruz kadın figürlerinde çok fazla hem de yazılarında da. Bu ülkede bugün mesela tecavüzcünün tecavüz ettiği çocukla evlendirilmesini tartışıyor olmak içine acıtıyor mu? Ya da bunları tartışıyor olmamız bile senin böyle nevrini döndürüyor mu? Hem de nasıl? Çünkü bu sadece çocuk üzerinden çok korkunç ama Kadın yani 100 yıllık bir ülke öyküsüne baktığımızda gelinen noktanın bu olmasını aklım almıyor. Yani çok zor, çok başımıza işler gele gele düşe kalka çıktığımız bir 70 yıl, hadi diyelim 80 yıl var. Ve toparlayacağımız birçok daha yükümüz varken birden gerisin geriye yuvarlanmış olmamızı ve her şeye İslami değerler gözünden bakmayı bu kadar kanıksamış olmamız, yani İslam hukuku tartışmayı hiç aklıma almıyor. Yani kalbim de almıyor, mantığım da almıyor. Ağır, bana en çok ağır gelen bu. Çünkü bu aslında bir İslam hukuku tartışması. Hangi hukuk bizim için daha doğru ya da nereden bakmamız gerekiyor hukuka diye bir şey tartışıyoruz. Bunun tartışılacak hiçbir yanı yok. Nereden bakmamız gerektiğini biliyoruz. Ama bu dayatılan o yüzden daha sert bir şey bence. sertlikler kapatmamız gerekiyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.